Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda görmüş olduğunuz motiflerimize nasıl çanta formu aldıracağız, nasıl bir çanta yapacağız onu göstereceğiz. Bununla ilgili birleştirme tekniğini kullanacağımız, yani bu modelde birleştirme tekniğini sizinle ayrı bir video olarak paylaştık. Şimdi zaten bu videomuzu da onu hazırladıktan sonra çekiyoruz. Detaylı bir şekilde izlemek isterseniz kanalımızda videoyu bulabilirsiniz. Bu şimdi videomuzda kullanacağımız malzemeler motifimiz yapımında kullandığımız tığımız. Daha sonra hangi renk ile birleştirmek istiyorsanız o ipten de kullanacaksınız. Ama yine tabii ki de çift kat, çünkü motifi yaparken çift kat kullandık iplerimizi, biliyorsunuz. Bu arada motif anlatımımız da kanalımızda mevcut. Bu çantada bana 5 adet motif lazım. Bunları ben 5 tane hazırladım. Hadi gelin çanta yapmaya başlayalım. İlk olarak tabii ki de motif birleştirme tekniğiyle başlıyoruz. Bunun detaylı anlatımını dediğim gibi sayfamızdan izleyebilirsiniz. Ben size hemen şurada şöyle bir başlangıç yapacağım. Zaten çok basit. Orada da bahsettim size. Şimdi burada birleştirme işlemi yaparken şöyle şurada 4 tane sık iğne yapmıştık. Oradan sadece 2 tanesini birleştireceğiz. Şu gördüğünüz trabzan tepelerindeki değil, köşede yaptığımız 4 tanenin ikincisini sayıyoruz. Üçüncüsünde birleştireceğiz. O yüzden hemen şöyle tığımızda biraz gevşetiyoruz. Aynı şekilde buradan da sayıyoruz. Hemen trabzan tepelerindekini geçiyoruz. 1, 2, bu 3. Üçüncüyle karşı üçüncüyü birleştireceğiz. Hemen onu göstereceğim. Şöyle aldık. Bir tane zincir çekiyoruz başlamadan önce. İpimizi şöyle sabitliyoruz. İlmeğimizi yani birleştirme işlemini yaparken motiflerimizin düz yüzü bize doğru bakacak. Burada birazcık hızlı geçeceğim. Dediğim gibi videoyu daha detaylı bir şekilde izlemek isterseniz hemen şöyle ilmeğimizi ilkinden çıkarıyoruz. Videomuzda izleyebilirsiniz. Şöyle hemen üçüncüden tekrar ilmeğimizi geçiriyoruz ve bildiğiniz zincir atıyoruz. Hepsini şöyle gördüğünüz ilmeklerin dıştaki parçasından değil, içteki şöyle tığımızın geçtiği ilmekten geçireceğiz. Tekrar hemen sıradakine iç kısımdan tığımızı geçiriyoruz. Aynı şekilde karşısındaki ilmeğin iç kısmını alıyoruz ve ikisinden geçirip şöyle ilmeğimizden de geçiriyoruz. Bir kere daha göstereyim. Şöyle hemen ilmeğimizi geçiriyoruz. Şimdi bu şekilde bu ilk şöyle gördüğünüz kısma kadar gelelim. Daha sonra nasıl birleştirmeye devam ettirdiğimi paylaşayım. İlk iki motifimizi bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yine aynı şekilde köşede iki tane daha ilmeğimizi, yani şu 4 ilmeğimizin 2 tanesini birleştirdikten sonra önce bir bekliyoruz. Şimdi ben size birazcık olayın mantığını anlatacağım. Bu arada bu çantanın alt kısmı için ben yine aynı motiften yaptım ama tek renk yapanlar da var. Siz nasıl istiyorsanız, bu arada o bilgiyi de vereyim. İstediğiniz tek renk de yapabilirsiniz. İsterseniz aynı motiften yapıp şöyle tabanına koyabilirsiniz. Şurada yapacağımız işlem şu kısım tabanı olacak ve çantamızı şöyle şu şekilde birleştireceğiz. Şöyle birleştirme işlemini şuralardan devam edeceğiz. Yani toplamda 4 tane köşemiz var, bir tane alt kısmımız var. Burada ilk iki motifimizi birleştirdikten sonra bir de şunu da söyleyeceğim tabii. Şurada ikişer tane, neden 2 tane birleştirdim, ikişer tane bıraktım? Çünkü şu motifimi birleştirirken köşelerde mesela şurayla 2'yi, daha sonra yine bu tarafla 2'yi, aynı şekilde buraya bir motif daha eklediğimde üstte 2 tane, burada kalan 2'yi bununla birleştirdiğimi, yani şimdi zaten videoda onu göstereceğim. O yüzden bıraktık. Hani aklınızda bir şey kalmasın.
motif birleştirmeye devam edeceğiz. Burada yapacağımız tabii Çiko izin verirse. İzin vereceğim mi Çiko? Heh. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu iki taneyi birleştirdik ya. Burada şu ipimi alabilirsem şöyle, çekemedim. İki taneyi birleştirdikten sonra hem ipimizi de kesmeden devam edeceğiz. Şu alt tabanda ekleyeceğimiz olan motifim. Şimdi şöyle yapıyorum. Burada yine tabii önce şunun 3. ilmeği buluyoruz. Şöyle bu örnekte de göstermiştik. 1, 2 ve 3. Şu 3. ilmeğim. Bu ilmeğimi buradan geçireceğim. 3. ilmeğimi aldım. Buradaki 3. ilmeğimi de aldım. Şu hatta şöyle yapacağım. İlk motifi bağlarken ilkinden geçiriyorum yine en baştaki gibi. Yani ilk başladığımız ilmek gibi yapacağız yine. Burada da yine karşısında birleştirdiğim ilmeğimden geçiriyorum. Bu arada çok pardon, şöyle bir hata yaptım. O da ne? Üçüncüyü şurada işaretlemiştim ya. 3 4 bu tarafa. Şu 3 4 yani yanındakine yapacağım. Hemen şuraya ilk yaptığım gibi başlıyorum. Hemen geçirdim ilmeğimi iç taraftan. Tekrar diğerinde de yine iç taraftan geçiriyorum ve zincir çeker gibi motifimi birleştiriyorum. Tekrar hemen yanından şöyle yanından iç taraftan ilmeğimi aldım. Burada da yine iç taraftan aldım. İpimi çekiyorum ve tekrar zincir çeker gibi şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra yine içten alıyorum. Bir içten daha alıp şimdi bu sırayı da bu şekilde ilerleteyim. Devamını yine videomun devamında size paylaşayım. Şöyle göstereyim bu arada. Bakın. Böyle geçiş yaptık. Şimdi bunu son kısma doğru geleyim. Oradan nasıl devam edeceğimizi sizinle paylaşayım. Birleştirme işlemimizi ilerlettik. Yine son 2'de beraber yapalım diye böyle göstereyim size de. Yine şurada birinci ve yine ortadaki yani köşedeki birinci ilmeğimi aldım. Yine aynı şekilde ikinciyi alıyorum ve bu motifte birleştireceğim kısım tamamlanmış oluyor. Şimdi ne yapıyorum? İpimi kesmeden devam edebilmek için buradan yani şu motifimi ekliyorum. Zaten hani gidebildiğimiz yer kadar gideceğiz birleştirmede. Çünkü hani kesmemiz illa gerekecek. Çünkü taban kısmını yaparken şöyle tabii düz kısmı şöyle göstereyim size. Bu tarafları da birleştireceğimiz için yani mecbur bir yerde keseceğiz. O yüzden ben şu an gidebildiği kadar götürüyorum. Şöyle size göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine şuradan tersten sayacağım çünkü şuradan geldiğinde şuradaki 2 tanesi lazım bana. Yani göstereyim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. En azından hani bir yanlışlık olmasın diye. 1 ve 2 yani şurası bana lazım. Yine aynı şekilde en başta yaptığım gibi ilk olarak başlangıçta şöyle düzelteyim. Şu unutmayayım diye burayı tuttum. Geçiriyorum ilmeğimi. Buradan alıp birleştiriyorum ilk ilmeklerimi. Diğerlerini yaparken hep aynı. İçten alıyoruz ve hepsinin içerisinden geçiriyoruz. Şöyle içten aldım ve ilmeğimi geçirdim. Aynı şekilde. Şimdi buradan da yine en başa kadar aynı işlemi devam ettirelim.
Birleştirme işlemimizi burada bu motifimizi bitirdik. Şurada payla ipimi yine kestim. Yine aynı şekilde sadece 2 tanesini birleştirdim. 2 tanesi üstte kaldı. Çünkü çantanın üst kısmında bir de normal hani bir işlem yapacağım için aynı zamanda buradan eşit sayıda ve hani çantanın daha düzgün görünmesini sağlayacak şekilde bıraktım. Yani 2 tanesini bırakıyoruz. Burada da yine aynı şekilde şurada başladığımız gibi ipimi ekledim. Şurada yine son köşede 2 tane ilmeğimi birleştirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şu gördüğünüz gibi çantamız şöyle şu şekli alacak ya. Şöyle. Ben şimdi şurayı birleştireceğim önce. Bunda nasıl? Yine şuradan hemen sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncüye yine aynı şekilde. Çünkü neden? Diğer bu ikiyi de bu taraftakiyle birleştireceğim. Evet. Şöyle ikinci ya. Hemen şu şekilde buradan ilmeğimi geçiriyorum. Aynı şekilde şurada da içten ilk yani o üçüncü saydığımız ilmek var ya onu birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı işlemi içten aldık ilmeğimizi, yine içten aldık ve birleştiriyoruz. Tekrar içten alıyoruz. Yine içten alıyoruz ve birleştiriyoruz. Bu şekilde son 2 ilmek kalana kadar birleştireyim. İşlemimize öyle devam edelim. Birleştirmeyi bu şekilde ilerlettim ve son 2 tanesini yine birleştiriyoruz. Öylelikle tabanı da oluşturmuş oluyoruz. Ben yine iplerimi burada payla keseceğim. Daha sonra en azından toparlarken bana böyle yardımcı olacaktır. Son işlemi yaptıktan sonra ipimi bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra bunu iğneyle hem de aynı şekilde hatta şöyle göstereyim. İpimi aradan geçiriyorum ve son bir zincir atar gibi ilmeğimi gördüğünüz gibi kapadım. Bakın. Birleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer de aynı işlemi burada yapıyoruz. Sonra hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sefer buradaki 2'den birleştirmeye başlayalım. Hem de ipimizi kesmeden diğer tarafı da birleştirmiş oluruz. Onu da yine aynı şekilde bir zincirimi çekiyorum. Zaten 2'şer tane hatırlarsınız bıraktıklarımız var ya. Yerler belli yani birleştirme yerleri. Aynı şekilde içten alarak birleştirmeyi yapıyorum. Burayı şurada paylı bıraktım ipim ve iğne ile en son beraber halledeceğiz zaten. Yine aynı şekilde göstereyim bir kere daha. Şöyle içten alıyorum ve böyle devam edeceğiz. Şimdi bu işlemi böyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada 2 taneyi de birleştirdikten sonra bu alt kısmı birleştirirken bu sefer buradaki 2 ile burayı birleştiriyoruz ve daha sonra yine şurada baştaki ikilerle şöyle son parçayı da birleştiriyoruz. Şimdi bu işlemleri yapalım. Çantanın üst kısmıyla videomuza devam edelim. Kaba taslak çantamız gördüğünüz gibi şöyle son haline artık böyle yavaş yavaş yaklaşırken ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı ben hani o size demiştim ya isterseniz bu taraftan birleştirebilirsiniz isterseniz bu köşeden. Ben buradan yukarı doğru birleştirerek devam ettim. İpimi burada kesmedim. Burası için ayrı bir ip kestim. Ve daha sonra şuradan şöyle ipimi birleştirip yine aynı birleştirme işlemini yaptım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. İpimiz burada devam ettiği için bir zincir çekiyorum.
İlk olarak sık iğne geçeceğim bütün etrafını. Şurada hani bıraktığımız 2 tane şu orta köşede yerler vardı ya, şimdi onlar bize burada zaten çantanın üst kısmının daha düzgün durmasını sağlayacak. Her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız. Bu sıramız bütün hep bu şekilde olacak. Çok basit yani. Daha sonra bir sıra daha sık iğne yapacağız. Sonra trabzan yapmaya başlayacağız. Bu da neden? En azından şuradaki birleştirmenin ilk burasını yaparak eşitliği sağlıyoruz. Daha sonra bir sırada yine sık iğne her boşluğa birer tane yaparak devam edeceğiz. Toplam 2 sıra yapmış olacağız. Şimdi şurayı da bir göstereyim diye biraz uzatıyorum. Burada kalan 2 tane köşedeki ilmeğimiz var ya. Şimdi onları yapıyoruz. Yine aynı şekilde birer tane sık iğne. Şimdi burada ortada şöyle bir işlem yapıyoruz. Bu ilk yaptığımız hani başladığımız birleştirmeye yer var ya, oradan şu şekilde 1 2 ikisini bir alıyoruz. İpimizi geçiriyoruz ve bir sık iğne. Birleştirme yerinde sadece bunu yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar yine 2 tane şu köşedeki ilmeğimizi de yaptıktan sonra hepsine tek tek sık iğne ile devam ediyoruz. Bakın şöyle görünüyor zaten. Şimdi biz bu sırayı bitirelim. Sonra bir sıra daha sık iğne örelim ve diğer sırayla, yani o trabzana nasıl başlandığını gösterelim diğer sıramızda. Devam edelim bu şekilde. 2 sıramı tamamladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzan yapmaya başlıyoruz. O da nasıl oluyor? Önce 3 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle biten yerden. Daha sonra şöyle 1 2 3 zincirimizi çektik. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve 1 2 tane sık iğne atlayıp ikinciye 1 ve 2. Şöyle. Daha sonra yine bir zincir çekiyoruz ve 1 2 atlayıp üçüncüye. Bu sırada böyle. Bir zincir ve tekrar 1 2 üçüncüye. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Diğer sırayla devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Hemen sıra sonunda göstereyim. Bir zincirimizi çektik. 1 2 3 bu başlangıç yaptığımız yer. Yine 1 2 3 şöyle zinciri çektiğimiz şu ikinciye batıyoruz ve sıramızı kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada hemen ilmek kaydırma tekniğiyle şöyle orta kısma geliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu sefer trabzanlarımız bu boşluklara. Yine bir zincir çekiyoruz. Hep aynı işlem. Sadece yeri değişti. Bu kadar basit. Şöyle. Yine bir zincir çekiyoruz ve boşluğa 2 tane trabzan. Şimdi bu şekilde şu ikinci sıram 3 ve 4. Dördüncü sırayı da yapıyorum. Daha sonra devam ediyoruz. 4 sırayı tamamladım. Şimdi yine sıramı bitiriyorum. Yine 1 2 şöyle ikinci zincirime batacağım. Burada trabzanla işimi bitirmiş oluyorum. Şimdi ne yapıyorum? Buradan sık iğne sırasına başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle gördüğünüz gibi ilk aynı dibine batıyorum. Burada sık iğne sırama başlamış oluyorum. Daha sonra yanındaki boşluğa, trabzan tepesine bir sık iğne daha. Hemen bu boşluğa bir sık iğne. Tekrar tepelere birer sık iğne. Yani burada trabzan tepelerine sık iğne yapıyoruz. Boşluğa da bir tane sık iğne. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunu da ne kadar yapacağız? Şöyle göstereyim. Daha sonra bunu da 3 sıraya tamamlayacağız. Bu ilk sıramız. İkinci sırada yine tepelerine batarak sık iğne yapacağız. Tekrar 3. sırada aynı şekilde hepsinin başına birer tane şöyle sıramızın sık iğne ile tamamlayacağız. 3 sırayı bu şekilde yapalım.
sap kısmına geçeceğiz. Onu da nasıl yaptığımızı gösterelim ve çantamızda bu şekilde devam edelim. 3 sıra sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle çok anlatacak size devamını. 3 sıra sık iğneyi yaptıktan sonra şimdi çantanın bütün yapacağım işlemler bitti. Sadece bir askı kısmı kaldı. Bunu da nasıl yapacağım? İsterseniz ipi koparıp şimdi anlatacağım şeyi ipi koparıp yeni bir iple yapabilirsiniz. Ama ben ipi koparmadan devam etmek istiyorum. O yüzden şimdi şurada sayıları ayarladım. Şöyle göstereyim. Tam şurada birleştirdiğim nokta var ya. Bu birleştirdiğim noktadaki trabzanın hizasından şöyle işaret koydum. Ve aynı şekilde arkadan da bunlar hem bu motifim yarım duruyor burada. Toplamda saydığımda benim 26 tane ilmeğim kaldı bu yanda şurada. Bu kısmı da askı yapacağım için boş kalacak. Bir şey yapmayacağım. Buraları dolduracağım ama hani sık iğne yaparak hem de askıyla bir bütün olması için. Şimdi o işleme başlayabiliriz. Askıya başlarken ben yine bu kaldığım hani başlangıç noktası olarak olan yerden devam edeceğim. Çünkü burada şimdi sık iğne yaparak devam edeceğim. Ve burada askı yapacağım için aynı şekilde askıyı da sık iğne ile yapacağım. Bu yüzden yani hiç kopmadan ipim devam edebileceğim. Burayı yani en sonda kalsa da yapabiliriz. Şimdi her boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum burada. Şu iki kanca arasını sık iğne ile dolduruyorum. Şöyle sık iğneyi ilerlettim. Kancayı yaptığım yere de son sık iğnemi yaptım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Askısının ölçüsü ne kadar istiyorsanız ona göre zincir çekeceksiniz. Ben şimdi bir 40 tane önden bir zinciri çekeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu ben bir 40'a tamamlayayım. Toplam 55 tane zincir attım. 40 tane biraz küçük göründü gözüme. Şöyle duracağı için. Hani 55 büyük ihtimal yeterli olacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Hemen burada işaret koyduğum yere tığımı geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradan diğer işaretleyiciyi koyduğum yere kadar aynı şekilde devam ediyorum. Daha sonra aynı işlemi şurada işaret koyduğum yerde yine 55 zincir çekip buraya bağlayarak şuradaki hani bir iki ilmeğim eksikti ya başladığımda onu da tamamlıyorum ve sıram burada ilki bitiyor. Şimdi ben onu yapayım. Aynı işlemle hani ikinci sıraya nasıl geçiyorum onu göstereyim. Söylediğim gibi sık iğnemi tamamladım işaretleyicinin olduğu yere kadar. Ondan sonra yine 55 tane zincir çekip aynı şekilde işaret koyduğumuz yere sık iğne ile tamamladım. Burada son bir tane eksik vardı. Onu da yaptım ve sıramı kapadım. Şimdi burada yapacağımız işlem yine aynı şekilde sadece sık iğne yapacağız. Yani burada şöyle hatta şurası zaten basit. Şu zincirde de sık iğne yapacağım için onu göstereceğim. Önce şurayı tamamlayayım. Ondan sonra bu zincire geldiğimizde nasıl mesela hani onu yaptığımı sizinle paylaşayım. Ya bilenleriniz de vardır tabii ki ama bilmeyenleriniz için küçük bir örnek orada da göstereyim. Daha sonra zaten modelimiz bitmiş olacak artık yani. Şöyle ilerleyip zincire kadar geleyim. Evet şöyle hemen zincire başladığım yere geldim. Bir sık iğnemi dibinden yapıyorum. Burada ne yapıyoruz? Her zincire şöyle batıp birer tane sık iğne yapacağız. Bu kadar basit. Zaten ipi koparmadan aynı işlemi devam ettireceksiniz. Onunla nereye kadar? Tabii ki de genişliğini istediğiniz şeye gelene kadar, ölçüye gelene kadar yapabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Toplamda şurada saydığımda 9 tane sık iğne olduktan sonra artık tamamen çanta benim için istediğim ölçüye gelmiş olacak. Şu an zaten saydığımızda 5 sıra yapmışız. 4 sıra aynı şekilde hiçbir şey yapmadan her zincire birer tane şöyle zincirimize gördüğünüz gibi sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bunu böyle bu şekilde 55 zincirimize sık iğne yaptıktan sonra şuraya geleyim. Buradan da göstereyim. Zaten ondan sonrası hep aynı. Bundan sonra yine sık iğneyi her tepelere birer tane batarak yapıyorsunuz. Ondan sonra bitiyor zaten. Zincirlerimizi de tamamladık. Şimdi yine şurada son 55.
zincirimizi de yaptıktan sonra hemen şöyle şurada gördüğünüz gibi şöyle şurada hemen ilk boşluğumuza batıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Aynı işlemi yaparak ilerliyoruz ve tekrar burada zincirimize geldiğimizde yine şuradan son sık iğnemizi yaptıktan sonra 55 tane zincirimize batarak buradaki kısa sapımızı da yaptıktan sonra böyle ilerliyoruz. Bu şekilde dönüyor zaten. İpi koparmanıza gerek yok. Tabii hoş koparsa da ekleme yaparsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu artık tamamen çanta bitiyor. Son işte dediğim gibi şurada 9 tane saydığımda sık iğne olana kadar aynı şekilde devam edeyim. Ve artık videomuzun sonuyla bitirelim. Evet, sıralarımızı da tamamladık ve çantamız da son halini almış oldu. Şöyle çok güzel yazlık, renkli, güzel bir çanta yaptık. Bu videomuzun anlatımı bu kadar. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bize yorum yapmayı unutmayın. Sıradaki videomuzu da şöyle gördüğünüz gibi rafya iplerden, kağıt iplerden işte çanta yaparak şimdi hazırlıyoruz örneğimizi. Daha sonra detaylı anlatımını da paylaşacağız. Sıradaki videomuzu da bekleyin. Şimdi tekrar görüşmek üzere. Deneyeceklere kolay gelsin. Bu arada bizim anlatımımızla yaptığınız örnekleri Instagram hesabımızdan bizimle paylaşırsanız biz de sizin örneklerinizi sayfamızda paylaşırız. Tekrar kolay gelsin deneyeceklere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.